Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'da savunma tartışmaları yeniden alevlendi. Avrupa ülkeleri Rus lider Putin'in Ukrayna ile yetinmeyeceğini, Baltık ülkeleri ve Polonya üzerinden Avrupa'ya saldırabileceğini belirtiyor. Olası bir Rus saldırısı durumunda Avrupa'nın kendini nasıl savunacağı tartışmaların odak noktasında. Avrupa'da hakim olan güvenlik duygusu Ukrayna Savaşı ile birlikte sarsıldı. Avrupa ülkeleri bu nedenle savunmalarını yeniden güçlendirmeyi değerlendiriyor ve bu yönde adımlar atılıyor. Tartışılan en kritik meselelerden biri ise olası bir Avrupa ordusunun kurulması. 10-10 serimizin bu videosunda uzun yıllardır tartışma konusu olan Avrupa ordusu fikrini ele alacağız. Bugün Avrupa'nın savunma konusunda daha bağımsız olması gerektiğini ifade eden ve zaman zaman ortak bir ordudan bahseden aslında en başta Fransa. Fransa Cumhurbaşkanı Macron sık sık bu yönde açıklamalarda bulunuyor. Hatta bu kapsamda NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti açıklamasıyla da ses getirmişti. Tarihe baktığımızda da ortak Avrupa ordusu fikrini ortaya atanlar yine Fransızlar olmuştur. Fransa Başbakanı René Pleven, Ekim 1950'de bir Avrupa Savunma Bakanı komutasında bir Avrupa ordusu fikrini ilk kez dillendirdi. Nazi Almanyası'nın yıkılmasıyla birlikte kurulan Federal Almanya da bu ittifaka dahil olacaktı. Bu şekilde NATO'ya girmesi engellenecekti. Bir süre devam eden görüşmeler neticesinde 1952'de Avrupa Savunma Birliği Antlaşması imzalandı. Antlaşma Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından imzalandı. Ancak sadece 2 yıl sonra yani 1954'te bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Fransız parlamentosu Fransız hükümetinin Avrupa ordusu planını bir oylama ile iptal etti. Zira daha birkaç yıl öncesine kadar düşman olan Almanya diğer üyelerle aynı haklara sahipti. Ayrıca tıpkı bugün olduğu gibi o dönemde de ABD'ye dair tartışmalar ve de endişeler vardı. ABD'nin Avrupa'dan çekilip Avrupa topraklarının Sovyetlere karşı savunulmasını tek başına Avrupalılara bırakabileceğinden endişe ediliyordu. Öte yandan Fransız parlamentosu Fransa'nın bu hamleyle ulusal egemenlik haklarını kaybetmesinden şikayetçiydi. Biraz daha yakın döneme bakacak olursak, 2001 yılında Nice Antlaşması ile ilk kez oluşturulan ortak güvenlik ve savunma siyaseti çıkıyor karşımıza. 2007'deki Lizbon Antlaşması ile son halini alan bu uygulama, AB ülkelerinin güvenlik ve savunma konularındaki tüm önemli kararları ortak şekilde almasını sağlıyor. Bu antlaşma aslında AB'nin özellikle Yugoslavya Savaşı'nda dış politikada ve savunmada cüce olarak tanımlanması nedeniyle ortaya çıktı. 1997'deki Amsterdam Antlaşması ile böyle bir mekanizmanın kurulması kararlaştırıldı. 2007'de imzalanıp 2009'da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile tıpkı NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi Avrupa ülkelerinin bir saldırı durumunda birbirlerine destek vermeleri kararlaştırıldı. Yani bir AB ülkesine yapılacak saldırı diğer ülkelerin tamamına yapılmış gibi sayılacak ve diğer ülkeler saldırıya uğrayan üyeye destek vermek zorunda olacak. Bugün AB'nin sahadaki askeri faaliyetlerinin en görünen yüzü aslında Battle Group olarak bilinen AB muharebe grupları. İlk kez 2007'de oluşturulan muharebe grupları bir nevi AB'nin geçici karaktere sahip hızlı müdahale güçleri gibi düşünülebilir. En az 15 muharebe grubunun her biri her yarım yılda bir kullanılacakları görevlere göre yeniden yapılandırılıyor. Genelde tabur büyüklüğünde bir piyade birliğinden ve yönetici unsurdan oluşuyor. Her AB muharebe grubu yaklaşık 1500 askeri bünyesinde barındırıyor. Amaç AB'nin alınan kararların ardından bu kararları uygulayabilmek için hızlı şekilde hareket edebilmesi ve bu yüzden bir birliğin daima hazır bulunması. Bu noktada yanlış anlaşılma meydana gelmemesi için şunu ifade etmekte fayda var. Birlikte yer alan askerler üye ülkelerinin ordularından geliyor. Yani Avrupa ordusu askeri şeklinde bir tanım yok. Muharebe grupları kriz bölgelerine gönderiliyor ve sonrasında örneğin BM tarafından gerçekleştirilecek daha kapsamlı askeri faaliyetlere zemin hazırlıyor. AB Birliği ayrıca bir nevi barış gücü gibi faaliyet gösteriyor. Çünkü en önemli görevlerinden biri savaş bölgesinde tarafları birbirinden ayırmak ve barış süreci için başlangıç şartları oluşturmak. Muharebe gruplarının görev yarıçapı Brüksel'den bakıldığında 6000 kilometre olarak belirlenmiş durumda. Bu da tabii ki özellikle Afrika ve Orta Doğu içine alıyor. Öte yandan bu grupların 10 gün içerisinde göreve hazır olması, 5 gün içerisinde ise görev yapacakları ülkede olmaları gerekiyor. İlgili ülkelerde 30 gün boyunca bağımsız şekilde faaliyet gösterebiliyorlar ve bu süre ihtiyaç halinde destek sağlanarak 120 güne kadar çıkarılabiliyor. Bu güçler Balkanlarda, Kongo, Mali ve Somali gibi Afrika ülkelerinde, ayrıca Orta Doğu'da faaliyet gösteriyor. Ayrıca Ukrayna Savaşı ve küresel olarak artan tehditler nedeniyle Avrupa'nın bugün savunma konusunda çok daha fazla ağırlık vermeye başladığını söyleyebiliriz. Bu kapsamda AB ülkeleri örneğin savunma bütçelerini artırıyor
ve savunma sanayini yeniden canlandırmanın yollarını arıyor. Ukrayna Savaşı'nın getirdiği değişimlere videonun ilerleyen kısımlarında daha yakından göz atacağız. AB ülkeleri Ukrayna Savaşı'nın Şubat 2022'deki başlangıcından sadece birkaç hafta sonra stratejik pusula planını onayladı. Bu yol haritası ile birlikte AB ülkeleri ortak güvenlik ve savunma politikası kapsamında ilk kez somut bir ortak plana sahip oldu. Stratejik pusula ile AB'nin güvenlik ve savunma alanlarında daha hızlı, daha dayanıklı ve daha esnek olması hedefleniyor. AB, stratejik rekabet ve karmaşık güvenlik tehditleri çağında yaşıyoruz diyerek bu yol haritasının gerekliliğini açıklıyor. En az 2030 yılına kadar geçerli olacak olan stratejik pusula 4 temel sütun üzerine kurulmuş durumda. Bunlardan ilki herkesi ilgilendiren tehditler karşısında ortaklarla, yani NATO, AGİT ve Afrika Birliği gibi oluşumlarla birlikte hareket etmek. İkincisi eyleme geçmek. Bu noktada öngörülen hamlelerden belki de en önemlisi 5000 askerden oluşan bir hızlı müdahale gücü kurulması. Hızlı müdahale gücü bir önceki soruda bahsettiğimiz geçici karaktere sahip muharebe gruplarına bir ek olacak. Ayrıca hızlı müdahale gücü muharebe grupları gibi yarım yılda bir yeniden yapılandırılmaktan ziyade yılın 12 ayı boyunca göreve hazır olacak. 2023'ün sonlarında bu kapsamda 2800 asker ile gerçekleştirilen MILEX 23 tatbikatı AB tarihindeki ilk ortak askeri tatbikat oldu. Stratejik pusula dahilindeki 3. sütun, ortak savunma projelerine, yeni nesil teknolojilere ve inovasyonlara yatırımlar yapılması. 4. ve son sütun ise AB'nin bir nevi güvence altına alınması. Son dönemde literatürde sık sık yer bulan hibrit savaşlara karşı önlem alınması, bir AB uzay stratejisi oluşturulması, AB uydu merkezinin güçlendirilmesi ve siber alan gibi alanlara güvenli erişim bu sütun dahilinde. Peki stratejik pusula bir nevi AB ordusunun ayak sesleri mi? Birlik bunu kesin bir dille reddediyor. Her ülkenin kendi ordusuna sahip olmaya devam edeceği, ortak bir ordu kurulmayacağı ifade ediliyor. Buna göre stratejik pusula yol haritasının hedefi sadece daha iyi birlikte çalışabilmek, görevleri ve harcamaları daha iyi planlayabilmek. Olası bir Avrupa ordusunun kurulması durumunda bu orduya en büyük katkıyı sağlayacak ülkelerin en başında İtalya ve Fransa geliyor. Bu iki ülkeyi Almanya, İspanya ve Polonya takip ediyor. Zira bu 5 ülke ordularının ekipman ve asker sayısı durumuna bakıldığında Avrupa'da diğer ülkelere oranla açık ara en güçlü ordulara sahip. İtalyan ordusundaki aktif personel sayısı 165 bin. Fransız ordusunda bu sayı 200 bin. Alman ordusundaki aktif personel sayısı 181 bin, İspanyol ordusunda 133 bin, Polonya ordusunda ise 200 bin. En başta İtalya ve Fransa olmak üzere bu 5 ülke ayrıca güçlü hava ve deniz kuvvetleriyle de olası bir Avrupa ordusunda büyük bir rol üstlenecektir. Ancak bu noktada bu ülkelerden birine, Polonya'ya özel bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü Avrupa'nın ve NATO'nun doğu kanadında yer alan, bu nedenle olası bir Rus saldırısının ilk hedefi olmaktan endişe eden Polonya, ordusunu çok kapsamlı şekilde elden geçiriyor. Polonya, özellikle Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Avrupa'daki en güçlü orduyu kurma hedefiyle yola çıktı. Polonya'nın eski başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya o kadar güçlü olmalı ki sırf gücü bile bir savaşa girmesine engel olmaya yetmeli dedi. Buradan da anlaşılacağı üzere Polonya'nın niyeti güçlü bir orduyla güçlü bir caydırıcılık sağlamak ve bir Rus saldırısını daha başlamadan engellemek. Yani Polonya kolay lokma olmak istemiyor diyebiliriz. Bu nedenle ordusunu çok ciddi şekilde silahlandırıyor, ABD ve Türkiye gibi ülkelerden silah alımı yapıyor. Örneğin Türkiye'den satın aldığı 24 adet Bayraktar TB2 ile güçlü bir İHA-SİHA filosu yolunda ilk adımı atmış oldu. Polonya'nın AB içerisinde ve Avrupa kıtasındaki askeri yükselişi ABD tarafından da fark ediliyor. ABD'li yetkililer Polonya'nın iyiden iyiye Almanya'nın yerini alarak Avrupa'daki en önemli ABD müttefiki haline gelmeye başladığını belirtiyor. Her ne kadar Almanya'da ordusunu güçlendirmeye çalışsa da Polonya'da bu süreç Almanya'nın aksine bitmek bilmeyen tartışmalar ve kararsızlıklar olmadan gerçekleşiyor. Bu da Polonya'nın Almanya'nın aksine çok daha etkili bir müttefik olmasını sağlıyor. Yani bir Avrupa ordusu kurulacak olursa Polonya bugün AB içerisinde üstlendiği askeri rolden çok daha büyük bir rol üstlenebilir. Ortak bir Avrupa ordusunun önündeki en büyük engellerden biri aslında AB içerisindeki farklılıklar. Farklı ülkeler, farklı krizlere dair farklı görüşlere ve eylem planlarına sahip olabilir. Bu nedenle ulusal çıkarlarını diğer ülkelere göre farklı bir hamle yapmada görebilir. Mevcut Rusya-Ukrayna krizine bakacak olursak, halihazırda AB içerisinde örneğin Macaristan'ın Rusya'ya yakınlığı nedeniyle sık sık tartışmalar yaşanıyor.
bazı kararlar alınamıyor veya gecikmeli alınabiliyor. Ortak bir Avrupa ordusu kurulması bu durumu daha da karmaşık hale getirebilir ve sorunu yeni bir boyuta taşıyabilir. AB içerisindeki mevcut güvenlik ve savunma girişimleri üye ülkelerin bu alanlarda işbirliği yapmasını sağlıyor. Yani AB ülkeleri örneğin stratejik pusula kapsamında mümkün olduğunca ortak hareket ediyor. Ancak her ne olursa olsun güvenlik ve savunma ülkelerin kendi sorumluluğunda ve yetkisinde bırakılıyor. Ortak bir Avrupa ordusu ise bu sorumluluğu ve yetkiyi büyük oranda AB kurumlarına taşır. Ancak uzmanlara göre AB ülkeleri böyle bir entegrasyonu kabul etmeyeceklerdir ve ordularının kontrolünü yalnızca kendi ellerinde tutmak isteyeceklerdir. Uzmanlar bir Avrupa ordusunun mümkün olabilmesi için AB'nin hükümetler arası bir oluşumdan çıkıp ülkeler üstü bir hal alması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca şu da var ki ortak bir Avrupa ordusunun şartlarından olan merkezi bir savunma sistemi AB'yi bugün bildiğimiz halinden tamamen çıkaracaktır. Zira AB bugün askeri bir oluşumdan çok siyasi bir oluşumdur. Askeri olarak ise sadece kriz yönetimi ve insani misyonlar üstlenmektedir. Ancak Avrupa ordusunun kurulması askeri karakteri güçlendirecek ve odak noktasını Avrupa topraklarının askeri olarak savunulmasına çekecektir. Bu da AB'nin temel aldığı soft power yani yumuşak güç yaklaşımına ters düşecektir. Halbuki Avrupa topraklarının askeri olarak savunulması rolünü büyük oranda zaten NATO üstleniyor. Yani uzmanlar Avrupa ordusu önündeki engellerden bahsederken aslında NATO dolayısıyla AB'nin karakterini değiştirecek ayrı bir orduya ihtiyaç duyulmadığını savunuyor. AB ülkelerinin neredeyse tamamı zaten NATO'ya üyeyken bir Avrupa ordusunun kurulması ordularının bütçesini artırmaya çalışan ülkelerin omzuna ek bir mali yük yükleyecektir. Avrupa ordusunun kurulmasını engelleyen endişelerden biri de bunun ABD ile NATO kapsamında geliştirilen savunma bağlarına olumsuz etki etmesi. Öte yandan NATO ile AB'nin uzun yıllardır etkili bir görev dağılımı ve harmoni içerisinde yürüttüğü işbirliğinin de darbe almasından korkuluyor. Öncelikle Avrupa ordusunun kapsamının belirlenmesi gerekecek. Bu ordu Avrupa Birliği ülkelerini mi yoksa kıta olarak Avrupa'yı mı içine alıyor? Yoksa Avrupa sadece coğrafi değil, ideolojik olarak mı tanımlanıyor? Örneğin Gürcistan'da dahil ediliyor mu? Peki Avrupa ordusu tıpkı NATO'da olduğu gibi üye ülkelerin kendi askerlerini ortak bir komutaya teslim etmelerini, yani egemenliğin bu ortak komutanlığa aktarılmasını mı içeriyor? Yoksa AB komisyonu veya benzer bir organın bir araya toplayacağı ve finanse edeceği ufak bir birlikten mi bahsediliyor? Peki Avrupa ordusu kurulduktan sonra ülkelerin kendi ordularının yani ulusal ordularının rolü ne olacak? Varlıklarını sürdürecekler mi? Yoksa Avrupa ordusu tek güç mü olacak? Elbette yasal meseleler de var. Avrupa ordusunun konuşlandırılmasına ve görev almasına dair kararları kim verecek? AB Konseyi mi, Komisyon mu yoksa Avrupa Parlamentosu mu? Finansman nasıl sağlanacak? Ülkeler Avrupa ordusu içerisinde yer alan kendi askerlerini mi finanse edecek? Yoksa kurulacak olan bu yeni ordu AB bütçesinden mi beslenecek? Ve belki de en kritik mesele İngiltere ve Fransa'nın nükleer silahları ne olacak? Bu silahlar kendi kontrollerinde kalmaya devam mı edecek? Yoksa onlar da artık İngiliz veya Fransız silahı değil Avrupa malı mı olacak? Tüm bu belirsizlikler Avrupa ordusu önündeki potansiyel sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Ve elbette bu saydıklarımız belirsizliklerin sadece bir kısmı. Çünkü süreç içerisinde yaşanacaklar ve bazı belirsizliklere verilecek cevaplar bu kez kuvvetle muhtemel yeni sorunlara neden olacaktır. Yani ortadan kaldırılan bazı belirsizlikler nasıl ortadan kaldırıldıklarına göre yeni tartışmalara yol açacaktır. Bu soruyu cevaplarken öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. Bir Avrupa ordusu kurulsa bile Avrupa'da aslında hiç kimse bunun NATO ile bağların tamamen koparılmasına yol açmasını desteklemiyor. Zaten bir Avrupa ordusunun kurulmasını isteyenler de bunun aslında NATO ile ilişkileri daha da kuvvetlendireceği argümanını ortaya atıyor. Zira bir Avrupa ordusunun NATO yapılarına entegre edilebileceği ve böylece transatlantik ilişkilerin daha da güçleneceği ifade ediliyor. Aynı zamanda NATO'ya entegre edilecek bir Avrupa ordusunun savunma yükünü daha adil bir şekilde dağıtacağı ve ABD ile Avrupa arasındaki dengesizliği ortadan kaldıracağı dile getiriyor. Yani aslında Avrupa ordusu fikri NATO ile işbirliği planı kapsamında gelişmekte. Kaldı ki Avrupa halihazırda NATO'nun Avrupa'nın dört bir yanına yayılmış askeri altyapısından ciddi oranda faydalanıyor. Yani bunların üzerinin bir çırpıda çizilmesi pek mümkün görünmüyor. Öte yandan son yıllarda Avrupa Birliği ile NATO arasında işbirliği için çok sayıda anlaşmaya ve yol haritasına da imza atıldı. Yani Avrupa bir ordu kurulsa bile NATO ile sıkı bağlarını sürdürme niyetinde. NATO ve Avrupa Birliği özellikle Rusya-Ukrayna savaşına bakıldığında oldukça etkili bir mekanizma geliştirmiş durumda.
Bu kapsamda NATO, Avrupa topraklarının askeri olarak savunulmasını üstlenirken AB daha çok bu meselenin siyasi boyutuna ağırlık veriyor. NATO'da AB ile tamamlayıcı, uyumlu ve karşılıklı güçlendirici bir işbirliği içerisinde olduklarını kabul ediyor. Uzmanlar iki ittifak bu denli bir harmoni kurmuşken ne NATO'nun ne de AB'nin bunu bozmak isteyeceği görüşünde. Ayrıca AB ülkelerinin tam da bu karmaşık güvenlik durumunun ortasında isteyeceği son şey bir AB ordusunun ABD ile olan ilişkileri baltalaması ve ABD askerlerinin bu nedenle bölgeden ayrılması. Özetle bir AB ordusu hem NATO hem de NATO içerisinde ABD ile olan ilişkileri tamamlayıcı bir karaktere, yani rekabetten çok işbirliğine ağırlık verecektir. Rekabet olup olmayacağı tartışmalarını asıl alevlendiren mesele ise aslında ABD ve ABD'nin NATO içerisindeki rolü. ABD NATO'dan çıkarsa ne olur? Bu soru sık sık gündeme geliyor. Bir AB ordusunun NATO'nun yerini alması ancak böyle bir durumda mümkün olabilir. Çünkü NATO, ittifakın en güçlü ordusu ABD olmadan gücünün büyük bir kısmını kaybedecektir. Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi, olası bir Avrupa ordusunun kaderini ve kapsamını belirleyecek şey aslında ABD'nin NATO içerisindeki varlığı. Başta Cumhuriyetçi Donald Trump olmak üzere ABD'den gelen NATO'yu eleştiren tonda açıklamalar Avrupa başkentlerini alarma geçirmiş durumda. ABD'de özellikle Cumhuriyetçiler olmak üzere bazı kesimlerin eleştirdiği en kritik noktalardan biri NATO için yapılan harcamalar. Buna göre harcamalarda bir adaletsizlik hakim ve ABD Avrupa ülkelerinin yükünü sırtlıyor. ABD'de Avrupa ülkelerinin tıpkı ABD gibi savunma harcamalarını artırması ve böylece NATO'ya daha fazla katkı sunmasını talep eden sesler artmakta. ABD ile Avrupa arasında bu yönde bir sürtüşmenin tam da Ukrayna Savaşı dönemine denk gelmesi durumu özellikle vahim hale getiriyor. Çünkü ABD'nin koruyucu elini uzun yıllar boyunca ordularını fazla ihmal eden Avrupa'nın üzerinden çekmesi, AB ülkeleri için bir felaket, Rusya için ise bulunmaz bir fırsat olabilir. 2018'de dönemin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a göre dönemin başkanı Donald Trump, bir NATO zirvesinden hemen önce ani bir kararla ittifaktan çıkmayı düşünmüştü. Ancak Bolton'un anlatımına göre Dışişleri Bakanı Pompeo ile birlikte Trump'a bunu yapmaması için yalvarmış ve son anda vazgeçirmişlerdi. Trump son dönemde Avrupa ülkelerini Rusya ile tehdit etmeye başlamış, para ödemezseniz Rusya'nın size her ne isterse yapmasına müsaade edeceğim demişti. Ayrıca yine Trump'ın Avrupa ülkelerini suçlaması şu yönde: bizim yardıma ihtiyacımız olursa Avrupa bize yardıma gelmez. Genel itibariyle bu açıklamalar, suçlamalar ve tehditler Avrupa'da NATO'ya dair farklı bir senaryonun değerlendirilmesine yol açtı. Öyle ya da böyle, şu veya bu başkanın liderliği altında ABD bir gün NATO'dan çıkarsa ne yapacağız? İşte bu sorunun en önemli cevabı bir Avrupa ordusunun kurulması. Avrupa hükümetleri olası bir ABD'siz NATO'ya karşı halihazırda değerlendirmeler yapmaya başladılar bile. AB yetkililerine göre Avrupalı diplomatlar ABD'nin bir gün gerçekten böyle bir adım atması halinde nasıl bir yol izleyeceklerine ve etkisini kaybetmiş bir NATO'nun yerine nasıl bir Avrupa ordusunun oluşturulacağına dair somut görüşmeler yapmaya başladılar. Avrupa'nın son dönemde artan askeri çabalarının bir boyutu da aslında bu. Yani sadece Rus saldırısı ihtimali değil, aynı zamanda ABD'nin Avrupa'yı NATO'da yalnız ve Rusya ile baş başa bırakma ihtimali. Avrupa Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve demir perdenin yıkılmasıyla birlikte aslında tam bir güvenlik ortamına girmişti. Terör tehditlerini ve Avrupa dışındaki askeri faaliyetleri bir kenara bırakacak olursak doğrudan Avrupa topraklarına yönelik geniş kapsamlı bir savaş tehdidi görünmüyordu. Zaten birçok Avrupa ülkesi de ordusunu bu şekilde yapılandırmıştı. Avrupa topraklarının savunulması için değil, Avrupa ötesindeki görevler için. Ancak Ukrayna Savaşı Avrupa güvenlik düzenini adeta alt üst etti diyebiliriz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla birlikte Avrupa topraklarına yönelik Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez somut bir tehlike meydana geldi. Hatta birçok üst düzey Avrupalı siyasetçi artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şeklinde açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar kapsamında artık Avrupa halklarının o eski güvenlik ve refah ortamını unutması gerektiği de dile getirildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir adım daha öteye giderek Ukrayna Savaşı'nın meydana getirdiği durum için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa için en büyük güvenlik tehdidi dedi. Burada yapılan açıklamaları ve uyarıları uzun bir liste halinde tek tek sıralayabiliriz aslında. Ancak özetlememiz gerekirse söylenen şu: Avrupa topraklarında yeniden savaşa hazır olmalıyız, güvenliğe yatırım yapmalıyız, durum göründüğünden daha vahim. Aslında Alman şansölyesi Olaf Scholz bunu tek kelimeyle daha vurucu şekilde özetledi: Zeitenwende, yani dönüm noktası. Scholz artık devir değişti demiş oldu. Bunu gören AB elbette harekete geçti.
Daha önce sadece yumuşak güç ve ekonomik atılımlardan bahseden ittifak, Rus saldırısı başladıktan sadece 36 saat sonra Ukrayna'ya ölümcül silahlar göndermeye yönelik kararı onayladı. O dönem AB askeri güçlerinin yönetimini elinde tutan Koramiral Hervé Blajyan, "Bir ay önce bunun olacağını söyleseniz gülerdim" dedi. Ancak Ukrayna Savaşı başlamadan önce gülünç gelen birçok şey tek tek gerçekleşmeye başladı. 2022 yılında AB'nin savunma harcamaları 240 milyar euro ile ilk kez 1989 seviyesini geçti. Kıyas olarak Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bir sene öncesine 2013'e bakıldığında ise %30 oranında artış yaşandı. Savunma harcamalarının artışı ve Avrupa ordularının güçlendirilmesi hususunda önemli bir örnek olarak Almanya'ya bakmak mümkün. Alman hükümeti, Alman ordusu Bundeswehr'i yeniden ayağa kaldırmak için 100 milyar euroluk bir özel fon ayırdı. Ancak bu bile yeterli olmayacağı için savunma bütçesini genel anlamda artırma ve başka harcamalardan kısarak savunmaya yatırım yapmak bugün Almanya'da tartışılan en önemli meselelerden. Hatta İngiltere'de olduğu gibi Almanya'da da yeniden zorunlu askerliğe geçilmesine yönelik tartışmalar da başladı. Çünkü Alman ordusu sadece ekipman ve silah eksiğiyle değil, asker eksiğiyle de boğuşuyor. Böyle bir ordunun Rus tehdidiyle başa çıkamayacağı ifade ediliyor. Rusya, Avrupa topraklarına ulaşmadan önce Ukrayna'yı son savunma hattı olarak gören Batı, Ukrayna'ya önce obüsler, daha sonra tanklar, uzun menzilli füzeler ve gelişmiş seyir füzeleri sevk etti. Uzun çekişmeler sonucunda Ukrayna'nın F-16 savaş uçağı talebi de karşılık buldu. AB şu ana kadar Ukrayna'ya 32 milyar euro askeri destek sağladı. 2024-2027 dönemi için kurulan Ukrayna Destek Fonu ile yılda 5 milyar euro düzenli askeri destek sağlanacak. Öte yandan 2027'ye kadar 50 milyar euro askeri olmayan destek sağlanması da gündemde. Daha önce bahsettiğimiz stratejik pusula yol haritası da Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'da neden olduğu değişimlerden bir diğeri. Avrupa ayrıca savunma sanayini de yeniden güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Avrupa Savunma Ajansı ilk kez Avrupa çapında ortak silah alımını devreye soktu. Mart 2024'te yayınlanan Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi ile birlikte AB'nin savunma sanayi temelini güçlendirmesi için yol haritası belirlendi. Zira AB sadece Ukrayna'ya destek vermek için buna ihtiyaç duymuyor. Aynı zamanda kendi envanterini de güçlendirmek zorunda. Yine Almanya'ya bakacak olursak, Ukrayna Savaşı'nın başında Alman ordusunun olası bir kapsamlı savaş durumunda sadece birkaç gün yetecek mühimmata sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Avrupa'nın güvenliği artık çok daha ciddiye almaya başladığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin bir Avrupa ordusuna katılım sağlayıp sağlamayacağı bir başka soruda da bahsettiğimiz üzere aslında bu Avrupa ordusunun nasıl tanımlanacağına bağlı. Avrupa ordusunun alternatif teşkil edebileceği NATO'ya baktığımızda Türkiye, ittifak tarafından da sık sık ifade edildiği gibi vazgeçilmez bir müttefiktir. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, ittifakın doğu kanadında önemli bir rol üstlenmektedir. Türkiye, 2021 yılında NATO'nun Yüksek Hazırlık Ortak Görev Gücü Birliği'nin liderliğini üstlenmişti. Olası bir Avrupa ordusunun en önemli katılımcılarından olacak Almanya, bu birliğin liderliğini 2023'te üstlenmişti. Ancak Alman ordusunun ekipman eksiği ve arızaları nedeniyle bu liderlik sorunlu geçmişti. Bu açıdan bir kıyas yaptığımızda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası bir Avrupa ordusuna oldukça katkı sunacağı açık. Elbette böyle bir üyelik konusunda AB içerisinde siyasi sebeplerden ötürü mutlaka karşıt sesler yükselecektir. Ancak şunu da ifade etmek gerekiyor ki, tüm siyasi anlaşmazlıklara rağmen AB ile ilişkiler askeri boyutta da sürüyor. Bunun en yeni ve en somut örneği, Türkiye'nin Avrupa'daki European Sky Shield Initiative yani Avrupa Gökyüzü Kalkanı İnisiyatifi projesine katılması oldu. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Almanya'nın liderliğinde başlatılan projenin amacı Avrupa'da daha etkili bir hava savunma ağı oluşturmak. Türkiye'nin Şubat 2024'te Yunanistan ile birlikte bu projeye dahil edilmesi, Avrupa'nın Türkiye'yi kendi bünyesinde askeri girişimlerde görmek istemesinin en önemli örneklerinden. Avrupa'da ortak bir ordu kurulması meselesine ancak gelecekte olabilecek bir gelişme gözüyle bakılıyor. Yakın zamanda böyle bir şeyin gerçekleşmesine pek de ihtimal verilmiyor. Bunun olabilmesi için önce Avrupa'da körelen savunma bilincinin yeniden canlanması gerekiyor. Bu kapsamda savunma sanayinin yeniden canlandırılmasının önemi vurgulanıyor ve AB ülkeleri ordularını güçlendirmek için giderek daha fazla çaba sarf ediyor. Ukrayna Savaşı'nın başlaması bu yolda ilk adımların da atılmasına vesile oldu. Türkiye'nin bir Avrupa ordusuna katılım sağlayıp sağlamayacağı bir başka soruda da bahsettiğimiz üzere aslında bu Avrupa ordusunun nasıl tanımlanacağına bağlı.